Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Neden buradayız? Konuşması bana geldi. Ve hiç kolay değil. Hepimizin başı sağ olsun. Diliyorum öncelikle buradaki herkesin, yani dilerim yakınlarınız, sevdikleriniz güvendedir. Sizler güvendesinizdir şu anda. 3 gün önce feci bir depremle sarsıldık. Herkesin bir yakını, herkesin bir sevdiği orada. Hepimizin gönlü, aklı orada. Sesim gelmiyor mu? Sizler duyuyorsunuz. Okay. Biz bugün burada niye toplandık? Bizim normalde arkadaşlar bugün Jennifer'la birlikte bir süpervizyonumuz vardı. Sensorimotor süpervizyonu. Jennifer birazdan bizlerle olacak ve bizlere yardımcı olabilmek için, bizlere destek olabilecek bazı kaynaklara erişmemizi sağlayacak, uygulamalar yapacak, bizlerle paylaşacak. Süpervizyonumuz vardı ve bu süpervizyonu yapmamaya karar aldık. Ama bir taraftan bugünü burada yapmayı, hani teşekkür ederim ekranını açan tüm arkadaşları şu anda burada gördüğüm. Bugün bunu yapmamak arasında çok gidip geldik ekip olarak. Çünkü bir parçamız kaynaklara odaklanmayı bile fazla buluyor. Tıpkı uyumak bile suçlu hissettirdiği gibi. Tıpkı bir an olsun insanların orada olduğunu unutmanın bile suçlu hissettirdiği gibi. Bugün burada olup bize iyi gelebilecek şeyleri konuşmak da, bu kararı almak da kolay değildi. Ama bu kararı neden aldığımızı anlatabilmek istiyorum. Bizler Psikoloji İstanbul ekibi olarak, Özge de burada, Nilüfer de burada, hani onlar da ekranlarını açıyor olurlar. Yıllardır travma çalışıyoruz. Afet bölgelerinde görev alıyoruz. Ve şunu biliyoruz ki şu anda yaşadığımız durum, şu anda yaşadığımız çaresizlik, şu anda yaşadığımız pek çok duygu ve maruz kaldığımız görüntülerin tamamı çok daha geniş kapsamda bir travmatizasyona sebep oluyor. Doğal olarak. Ama bu felaketin içinden gerçekten hep birlikte dayanışmayla çıkmamız ancak mümkün. Ancak öyle çıkacağız da. Ama bunu sağlayabilmek için bizlerin iyi oluyor olması, bizlerin akıl sağlığımızı en azından koruyor olmamız, bizlerin anda bedenimizde kalabiliyor olmamız çok kilit. Ve bu hepimizin yaşadığı bir zorluk şu anda. O yüzden sadece terapistlere değil, biz normalde biliyorsunuz pek çok yaptığımız eğitimi, bu paylaşımları terapistlerle yaparız. Sadece terapistlere değil, pek çok kişi var aramızda. Bir iki teknik hatırlatmada da bulunacağım. Chat'ten yazıyorsunuz. Q&A'yı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Q&A'de yazdığınız sorulara bakıyor olacağız. İhtiyaçları görebilmemiz için özellikle önemli Q&A. Önümüzdeki günlerde daha pek çok böyle bir araya gelişleri sağlayacağız. Ve özellikle Jennifer'a iletmek istediğiniz soruların da hepsini Q&A'den bizlerle paylaşabilirsiniz. Oradan rate edebilirsiniz bir taraftan. Deyip sözü Özge, Nilüfer, hadi sizler de bir kendinizi gösterin. Ardından Jennifer'a verelim. Merhabalar. Özgeciğim, sen bir şey söylemek ister misin? Önce ben mi söyleyeyim, nasıl yapalım? Sen söyle. Ben de merhaba, sizlerle birlikte olmak bugün gerçekten çok güzel. Çünkü biz birbirimize iyi geliyoruz. Gerçekten zor günler yaşıyoruz. Yani ülkenin en büyük felaketi yaşadığı bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden de pek çok duygu yaşıyoruz ve bu esnek dayanıklılık, tolerans penceresi diye yıllardır konuştuğumuz konuya geldiğimizde bütün duygularımızla buradayız, bir aradayız. Ve bugün Jennifer'ın özellikle bizimle somatik kaynaklar üzerine çalışıyor olmasından dolayı da çok mutluyuz. Bunu çok istedik. Filiz'in de söylediği gibi bugün süpervizyon olacaktı ama Jennifer sağ olsun bizi kırmadı ve bu konuda bize destek oluyor. Burada en çok bizim için iyi gelecek olan yer bu kaynakları kullanmamız, hissetmemiz demek. Suçluluk duygumuzdan kurtulmak demek değil, üzüntümüzden kurtulmak değil, öfkemizden hele hiç kurtulmak değil. Bunların hepsi bizle birlikte. Ama
Sağlıklı karar vermeye ihtiyacımız var. Çünkü bugünlerde yarın sabah kalktığımızda belki birilerine yardım etmek istiyorsak, bir takım kutuların içini doldurup birilerine bir şey yollamak istiyorsak, birilerine alo diyebilmek istiyorsak, zihnimizin sağlıklı düşünebilmesine ihtiyacımız var. Bunun için de bedenimizde travmanın bir şekilde kendini regüle edebildiği bir yerde olmaya ihtiyacımız var. İşte bunun için bugün bunu yapıyoruz. O yüzden bugünkü somatik kaynakları bir şekilde nasıl stabilize olacağımız yönünden hep birlikte paylaşıyor olacağız. O yüzden iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz deyip sözü Özge'ye bırakacağım. Teşekkür ederim Nilüfer'cim. Ben de herkese geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok çok bir zor süreç ve Nilüfer'e ekleme yaparak gideceğim. Bütün bu zor duygularla birlikte kalırken yalnızlık duygusunu belki bir nebze olsun gidermeye, biraz daha birlikte ve biraz daha el ele hissetmeye, o çemberler çünkü bildiğimiz bir şey, bildiğimiz bir yer artık hani bize iyi gelmişti eskiden zor zamanlarımızda diye en iyi bildiğimiz yere gitmeyi düşündük ve sizinle bugün bir araya gelmeye karar verdik. Umarım bundan sonraki süreçte bütün bu duyguları yaşayan bir yerden ama bir şekilde de şifalanan bir yere doğru geçtiğimiz günleri de konuşabileceğimiz zamanlar olur. Diyerek sözü Cenevre ve Halil'e bırakmak istiyorum. Dear Jen, that was an introduction by our dear Filiz, Nilüfer and Özge about why we are here today, and they mentioned the importance of being together, that instead of having our supervision group that we decided to be with everyone so that people are dealing with all these difficulties like the survivor's guilt and everything. We're not here to get rid of emotions, but we are here to get in touch with our sensorimotor resources, somatic resources. So that was basically it, and now they are leaving floor to you, Jen. Thank you. Thank you, everyone. I'm so honored to be with you today, and I'm feeling, even being a non-Turkish speaker, as I watch all the chat come through, how all together people are already supporting one another. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerin arasında bulunmak benim için gerçekten büyük bir onur. Türkçe bilmeyen bir insan olarak chatte akan o yorumları bile görmek, insanların bir arada oluşunun, birbirini desteklemeye yönelik istekliğini gösteriyor. Bu bile beni gerçekten çok etkiledi. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. And right now, there's so much collective trauma in the community, in our bodies, being held in our bodies, that our hope is collectively together, we can hold on to one another, explore ways of really feeling supported even for these few minutes that we're together. Yaşadığımız travma kolektif bir travma. Çok fazla sayıda insanı çok fazla yerde etkiliyor. O yüzden biz burada kolektif olarak bulunmak istedik. Birbirimizin desteği içerisinde, belki bu geçireceğimiz birkaç dakika içerisinde bile olsa bu bir birlikte kolektif olabilmenin duygusunu yaşayabilmek istiyoruz. And as we're together for these moments, if you can just even look at the chat or look at the pictures of us with you and feel the proximity of the experience of us being together now. Evet, belki ekranların başındayız ama bu geçireceğimiz zaman zarfında bizlerin resimlerine baktığınızda, chat'teki o akan mesajlara, insanlara baktığınızda, isimlere baktığınızda yakınlığı bir hisseder miyiz acaba? Bir arada olabilmeyi, yakında o temasta olmayı hisseder miyiz acaba? And as we're starting together, I'm wondering if we can all just bring our hands to our heart. Peki o zaman başlangıç için hepimiz şöyle ellerimizi alsak, bir elimizi kalbimizin üzerine götürsek. Feeling our hearts beat. Kalp atışımızı duysak. Feeling the warmth in our hand. Elimizin sıcaklığını hissetsek. And feeling the shared experience that we're having right here, right now. Ve burada ve bu anda bu paylaştığımız deneyimi duyumsasak. And as all of us are feeling and responding in so many different ways.
hepimiz çok farklı biçimlerde alıyoruz. Çok farklı biçimlerde yanıtlar veriyoruz deneyimlediğimiz şeye. I want to just take a moment and acknowledge that whatever is happening in your system. Ben hep beraber şunu bir kabul edelim, şunu bir fark edelim istiyorum. Sistemimizin içerisinde şu an her ne oluyorsa olsun, Whatever's happening in your system is a response to all that is going on in the world around you. sisteminizde olan her ne ise bu etrafınızda olup bitene verdiğiniz bir yanıttır. So some of you might be feeling frozen in your bodies. Bazılarınız kendisini bedeninde donmuş hissedebilir. Like you can't move or like you're feeling stuck. Hareket edemiyormuş gibi, sanki takılıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. Others of you might just be moving, but not even really realizing what you're doing. You may feel shaky or you may feel disorganized in how you're moving around your world. Belki bazılarınız da hareket ediyordur ama nasıl hareket ettiğini fark etmeden daha böyle dezorganize bir biçimde oradan oraya bir şekilde hareket ettiğinizi fark ediyor olabilirsiniz. However you're feeling in your body, the next few moments, we're going to hope to help that settle and become just a little more resourced. Bedeninizde her nasıl hissediyorsanız hissedin. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca bizim arzumuz biraz daha yerleşmiş, birazcık daha kaynaklandırılmış bir yere getirebilmek sizi. I'm going to be suggesting a few things. And if it doesn't feel comfortable, just go back to your hand over your heart. Birazdan birkaç bir şey yapmayı size önereceğim. Hoşunuza giderse yapmak isterseniz ne âlâ. Ama olmadı, siz yine elinizi kalbinizin üstüne koymayı tercih edebilirsiniz. Yeah. Peki. So if we can begin by just taking a deep breath in through our nose. O zaman hep beraber burnumuzdan bir derin nefes alalım mı? And exhaling through our mouth. Ve ağzımızdan verelim. And let's try that one more time. Bir kez daha Breathing in deneyelim bunu. Nefesi alalım and breathing out. ve verelim. And the first thing we're going to do is see if we can just stabilize our bodies. Bir bakalım. Bedenlerimizi stabilize edebilmek mümkün mü? Sağlamlaştırabilmek mümkün mü? And we're going to start with connecting our feet to the floor or maybe to a cushion. Bunu yapmaya da ayağımızı yerle temas ettirerek başlayabiliriz ya da belki bir yastığın üstüne. And if your feet are curled or underneath you, maybe the strongest connection is with your seat in the chair. Belki ayaklarınız bağdaş kurmuşsunuzdur, belki altınızdadır. O zaman yerle kurabileceğiniz en sağlam bağlantı belki de oturaraktır, oturma halinizdir. So just take a moment and make contact with your feet or your seat. Peki, şöyle kendinize biraz zaman tanıyın ve ayağınızla ya da oturuyor olmanızla bir temas edin bakalım. And see if you can just increase the pressure to really feel the stabilization of the floor or your chair. Bakın bakalım ayağınızla ya da oturarak verdiğiniz basıyı biraz arttırırsanız stabilizasyon daha da derinleşebiliyor mu? Daha da iyi hale gelebiliyor mu? Bir bakın bakalım. Feel that stabilization and see if you can just take a few breaths as you just stay feeling that contact with your floor and the seat. O stabilizasyonu hissederken bir derin nefes daha alın bakalım ve o
oturuyor olmayla, ayaklarınızın yere değişiyle tekrar bir temas edin. And for some of you, closing your eyes might be helpful. And for others, keeping your eyes open might be better. Bazılarınız gözü kapalı olarak bunu yapmayı tercih edebilir. Bazılarına gözü açık kalmak daha iyi gelecektir. Hangisi size en iyi geliyorsa. Just really feeling that stabilized body and the breath, that life breath coming in and moving Stabilize out. olmuş bedeni ve yaşamın nefesinin gelmesini hissedin, hareketini hissedin. And see if you can notice your body easing more into the experience as you just hang out with it a bit. Bakın bakalım, bedeniniz siz onunla biraz daha fazla takıldığınız vakit deneyimle daha çok kalabiliyor mu? Deneyimlediği şeyle daha çok kalabiliyor mu? Bir bakın bakalım. This can be a resource you can use at any time, just to really bring your body to a more stable and settled place. Bu ne zaman ihtiyaç duyarsanız kullanabileceğiniz bir egzersiz. Bedeninizi daha kaynaklandırılmış, daha stabil bir hale getirmeye ihtiyaç duyduğunuzda bunu yapabilirsiniz. Even as the world is busy and there's so much information coming at you, just a few moments of just allowing yourself to feel the support of the floor of your chair, maybe it's your bed, can really resource you. Dışarısı ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar kanaldan her türlü bilgi size gelmeye çalışırsa çalışsın. Kendinize ayıracağınız 1 dakika içerisinde oturduğunuz yeri hissetmek, ayağınızı hissetmek, o stabilizasyon ve bedeninizle kalmak size iyi gelecektir. Breath. Yeah. And let's just sense into a couple more of these somatic, our body's way of being able to be resourced. Peki, şimdi dilerseniz kendimizi kaynaklandırabilme adına bedenin başka hangi somatik yöntemleri var? Başka hangi yollarla bunu yapabiliriz? Biraz da onlara bakalım. One of the things that I find often very helpful is a resource called alignment. Benim oldukça faydalı bulduğum kaynaklardan bir tanesi hizalama tekniğidir, hizalama kaynağıdır. And often what starts to happen is we feel the heaviness and the weight of all of the trauma. We start to really curl almost into ourselves and get small. Böylesi zamanlarda yaşanan travmanın etkisi, ağırlığı o kadar yoğundur ki ve biz ona o kadar maruz kalırız ki böyle gitgide omuzlar çöker. Sanki öne doğru neredeyse eğilmiş buluruz kendimizi. And often as we begin to feel small, we also experience an overwhelming sense of powerlessness. Ve bu gitgide kişinin üzerinde gitgide kaldıramadığı bir çaresizlik duygusunu da getirebilir. And one way that we can start to change our bodies in the moment Bunun üstesinden gelebilmenin yöntemlerinden biri anda bedenimizi değiştirebilmektir. is working from that stabilized place and just feeling our spines lift. Okay. Az önce o geldiğimiz o stabilize hal vardı ya, onu hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi oradan omurgamızı birazcık dikleştirelim. Yeah. So if you can see me, you can see that I'm lifting my spine. If you can hear me, just see if you can feel like someone's pulling a thread at the top of your head and just lengthening your spine. Yeah. Beni görebiliyorsanız fark etmişsinizdir. Birazcık şöyle uzadım. Sesimi duyabiliyorsunuzdur. Hani sanki böyle başınızın tepesinden bir iple tutup böyle yukarıya doğru kaldırıyorlarmış gibi. And as you feel that alignment in your spine, just notice
if it starts to help you feel just a little more stable in your core. Ve omurganız hizalandıkça bakın bakalım ta içinizde, ta merkezinizde bu omurganın hizalanıyor olması sizi biraz daha stabil, biraz daha sağlam ve dengeli hissettiriyor mu acaba? And I'm noticing some of the chats that are coming in, and someone's speaking about yawning. Yeah. Arada bir chatlere gözüm gidiyor. Esnemeden bahsetmiş bazılarımız. Yeah. And yawning can be a way that we can really, it can let us know that we're starting to either go into a hypoarousal, maybe losing energy. Yeah. Esnemenin birkaç anlamı olabilir. Uyarımın düşmesi, enerjiyi kaybediyor olmayı işaret edebilir. And yawning can also be a way that when we're taking in a little more oxygen, and it can help us also stay more regulated. Yeah. Esneme aynı zamanda daha fazla oksijen alımına yönelik de bir harekettir. Bu da birazcık daha böyle kalabilmenin, daha stabil kalabilmeye yönelik bir hareket de olabilir. And also yawning can be a way of our body letting us know that we might be overstimulated. Esneme bedenimizin bize şunu söyleme şekli de olabilir. Fazla uyarıldım, fazlaca uyaran aldım. Sometimes when babies are taking in too much information, they'll start to yawn as a way of regulating. Bazen bebekler de böylesi çok fazla bilgiye maruz kaldıklarında, uyarana maruz kaldıklarında regüle etmenin bir yöntemi olarak esneyebilirler. So I'm wondering for folks who are really feeling that yawning coming on a lot. Yeah? O yüzden merak ediyorum. Çok esneyesi gelen arkadaşlarımız. If you can welcome the yawn, at the same time you just really notice the pressure and the support of your chair. Yeah? Bir taraftan bu esnemelere gelen esnemelere hoş geldin deyin. Ama buna hoş geldin derken bir taraftan da oturduğunuz sandalyenin desteğini, yerin desteğini aynı anda hissedin bakalım. Yeah, and just as you feel that support and feel that yawn, just try putting your hand on your belly or your hand on your heart. Sizi destekleyen sandalyenizi ve yerin sizi desteklemesini hissederken ve bir taraftan o esnemelere alan açarken belki elinizi karnınıza, bir elinizi kalbinize koyma isteği duyabilirsiniz. And I appreciate writing in the chat because it's letting me know a little bit about what's coming up for you, and we can work on some resources from there. Teşekkürler chatte bir takım şeyleri bizle paylaştığınız için. Onları nasıl kaynaklandıracağımızı bu şekilde konuşacağız bu gece. And some of you are saying that you're really feeling a sense of like sleepiness and wanting to curl up in a fetal position. Aramızda böyle bir uyku çöktü. Sanki şöyle bir fetüs pozisyonunda böyle kıvrılıp yatasım var diyenler okuyorum. And sometimes for that feeling of almost like losing energy, like energy is draining out of your body. Bazen böylesi dönemlerde enerji kaybı da yaşanır. Sanki bütün enerji bedeninden uzaklaşmış gitmiş gibi de hisseder insan. Yeah. One of the things that you might want to try is pushing as a way of bringing some energy into your system. Sisteminize tekrardan geri enerji getirebilmenin yöntemlerinden bir tanesi ittirmektir arkadaşlar. So as you're thinking about pushing, just you can use a wall, like I'm using here. You can use your thighs. You can use the arms of a chair. Yeah. Burada itmek için bir duvarı kullanabilirsiniz. Oturduğunuz yeri kullanabilirsiniz. Oturma kemiklerinizi, ayaklarınızı kullanabilirsiniz. Yeah. And for those of you who are saying that your head feels too heavy to carry, just see if a little bit of pushing into the arms of your chair or pushing into your thighs might help bring just enough energy to make that head feel a little lighter.
Ve bakın bakalım başım taşıyamayacağım kadar ağır geliyor diyenler şöyle elleriyle oturdukları koltuğun ya da sandalyenin kollarına bastırdıklarında, ayaklarıyla yere doğru biraz bastırdıklarında başları daha hafif ve taşınabilir hale geliyor mu? Bir baksınlar bakalım. And let's try that pushing together as a group with, I'm going to push into the arms of my chair. Hadi bakalım bu itmeyi beraber bir deneyelim mi? Ben mesela sandalyemin kollarını iteceğim elimle. Sandalyemin kolçaklarını iteceğim. Yeah. And I'm going to push out with my out breath. I'm going to push as I do my exhale. İterken de nefes vereceğim aynı zamanda. Bunu yapalım mı? So let's breathe in. Nefes alalım. And breathe out, Ve pushing nefesini verin. İtin, itin, itin. Bulduğunuz zemin her neyse elinizle, ayağınızla itin. and just notice the difference. Ve aradaki farkı fark edin bakalım. Yeah. Evet. Yeah. Yeah, so for some of you, the ground might not feel safe or pushing might not feel safe. Evet, şöylesi bir durum da var. Bazılarınız için yer güvenli hissettirmiyor olabilir. İttirmek güvenli hissettirmiyor olabilir, değil mi? Yeah. And I wonder if it might be helpful to even feel a pushing of your hands out from your body. Yeah. Böylesi hissedenler için acaba şu eliyle bu şekilde itmek nasıl gelecek? Şöyle bedenden uzağa doğru itmek. Yeah, and I think a lot of you are carrying pain and stress. Okay, yeah. And if it triggers you, I want you to stop. Bring your hand back to your heart and just take a nice breath. Çoğu kişi omuzlarda çok fazla bası hissediyordur, ağırlık hissediyordur bütün bu olanla. Eğer herhangi bir noktada tetiklendiğinizi hissederseniz tekrar düz oturuş pozisyonuna geçip elimizi kalbimize koyup yavaşça, tamam, kendimize özen göstererek. And for those of you who might be feeling some emotion coming up, some sadness, just let that sadness come. And just notice all of us who are here with you in the chat or in the pictures in front of you. Bu hareketleri yaparken ve burada otururken birdenbire bir üzüntü gelebilir. Bu da olur. Bırakın gelsin. Buna da yer açın. Çünkü bakın burada hepimiz varız. Bu üzüntünün gelmesi mümkün ama biz de buradayız. Beraberiz. Yeah. Evet. And because we've been moving a little quickly and the world is moving so quickly, let's just take a pause and just take a couple of breaths right here, right now. Okay. Biz de çok hızlı gittik. Dünyada da her şey çok hızlı gidiyor. O yüzden birazcık sakinleyelim mi? Birazcık mola verelim mi? Şöyle bir duralım, duraksayalım burada ve bu anda. Yeah. And let's just take a moment. Nice breath out. Yeah. And feeling all of us together in this space. Güzel bir nefes alıp daha verirken bakın bu alanda hepimiz beraberiz. Bunu tekrar bir fark edelim. Yeah. Buradayız ve beraberiz. A big grief. Yeah. Büyük bir yas. Evet. Yeah. And I'm wondering if for those of you who feel alone in this moment, if even just, again, I want to bring you to the chat and bring you to the pictures on your screen and just see if you can feel even a tiny bit less alone in the pain. Yeah. Yalnız hissedenler olabilir aramızda. Yalnız hissedenler ekrandaki resimlere bir baksınlar, kamerası açık olanlara. Chat'te akanlara baksınlar, isimlere baksınlar. Onların varlıklarını duyumsamanın yalnızlıkları üzerinde bir nebze nasıl bir etkisi olduğunu fark etsinler. Yeah. And someone just suggested that they hug themselves. And so let's all try that together right here, Bazılarınız right now. diyor ki kendime sarıldım. Harika bir fikir. Deneyelim mi şimdi burada beraber? Hadi burada hep beraber bir kendimize sarılalım. Just giving yourself a hug, holding on. Yeah. Şöyle bir kendimize sarılmak.
And see, for those of you who might have a harder time feeling the experience, see what happens if you just tap on your upper arms, just a bit. Deneyimi hissetmekte zorlananlar varsa üst kollarına bu sarılırken kendine ufak ufak tıplar yapsak nasıl gelecek bir bakın bakalım. Şöyle. Yeah. This tapping can sometimes really help. Just in the moment, just lower your body's response just a tiny bit. Yeah. Böyle bu hafif tıplar, kollarla yaptığı ufak vuruşlar böyle bedenin yanıtını biraz sakinleştirmeye yardımcı olur. Bir tık aşağı indirir. So let's take a moment and think. Settling in our chair, feet on the floor. Yeah, hips. Bakın bakalım. Bırakın ayaklarınızın yerde olduğunu, sizi destekleyen koltuğunuzu, sandalyenizi, minderinizi hissedin. Feeling that alignment in your spine. Omurgamız nasıldı? Hizalanmış değil mi? Hand over heart and hand on your belly. Bir elimiz kalbimizdeydi belki, bir elimiz karnımızın üstündeydi. Big breath in and pushing a breath Derin bir out. nefes alıp ağzımızla nefes şöyle diye verdik. The hug. Sarılmamız var. And the hug with taps. Ve ufak kelebek kanatları. Ufak kelebek kanatları değilsin. Bir sağ bir sol. And now I'm going to talk about one or two more ways that might be able to help right here, right now. Yeah? Peki şimdi izin verirseniz burada ve bu anda olmanıza yardımcı olacak birkaç şeyden daha bahsetmek isterim. Yeah. So for some of us, finding an object to focus on can also be really helpful. Bazılarımız için odaklanacağı bir obje bulmak, o objeye bakmak çok yardımcı olabiliyor. Yeah. So maybe you're seeing something behind you like my dog who just came in, huh? Yeah. Belki sizin de etrafınızda benim arkamda oturan köpeciğim gibi bir şey vardır. Onu görüyorsunuzdur. Or maybe something in front of you in your space. Belki önünüzde, alanınızda, masanızdaki bir obje vardır, bir şey vardır. Yeah. Or maybe it's something out of the window, outside your window. Ya da şöyle pencereden başınızı şöyle dışarı doğru baktığınızda gözünüze takılan bir şey vardır. So pick one object that you can just rest your eyes on. Gözlerinizi üzerinde dinlendirebileceğiniz bir obje seçin. Yeah. And as you look at that object, just notice its qualities. Ve o objeyi fark ettiğinizde onun ne gibi nitelikleri var bunu fark edebilirsiniz. Notice the shape or the texture. Şeklini görün, yapısını, dokusunu fark edin. Notice the colors and the way that the light hits it. Rengini fark edin. Işık üstüne nasıl vuruyor o objenin onu fark edin. Notice the size and the scope. Does it have a roundness or a flatness? Boyutuna bakın, kapsamına bakın. Acaba düz mü yoksa yuvarlak mı? Spends a few moments just taking in what it is that you see. Ve gördüğünüz şeyin ne olduğuna farkına varabilmek için birazcık kendinize zaman verin. İçinize alabilmek için, o gördüğünüz objenin etkisini içine alabilmek için kendinize biraz zaman verin. And see if you can stay with looking at that object and if that helps settle your system. Bakın bakalım o objeyle kalmak, o objede gözlerinizi dinlendirmek, sisteminizi rahatlatmaya yardımcı oluyor mu? And someone in the chat asks, if I see my husband next to me, does that count? Chat'te bir arkadaşımız yine
Eşim var yanımda, kocam var. O da sayılır mı? Ona baksam olur mu demiş. And Evet. I think it's so important about that point is sometimes we just need someone next to us, huh? Şunu söylemek istiyorum. Bazen istediğimiz yanımızda birisidir. Maybe even without words. Belki hiçbir şey söylemeye de gerek yoktur biriyleyken. Feeling the resource of proximity. Yakınlığın, yakında olmanın verdiği kaynağı hissetmek de önemli bir kaynak. We often look for someone to be near us, and our bodies sort of just really take in the presence of another. Huh? Böyle birinin varlığını hissetmek, birinin varlığını bedenimizin bir kaynak olarak alması gayet doğal bir şeydir. And if you do live alone and you want to feel the proximity of someone else, maybe a phone call, maybe something like this where you're seeing people on video. Eğer yalnız yaşıyorsanız, sevdiğiniz, size iyi gelecek birisi belki bir telefon uzağınızdadır. Belki böylesi ortamlarda insanlarla yazışmak, insanların yüzüne bakmak, temas etmek sizin ihtiyacınız olan duyguyu size verecektir. And some of you are really speaking about feeling strong emotion come up. Bazılarınız çok güçlü bir takım duyguların oluşmaya başladığından bahsediyor. Yeah. Often when we start to feel emotion is when we slow down. Yeah. Özellikle yavaşlamaya başladığınızda. And all the emotions make sense. Sadness, fear, anger, all of them make sense. Burada hissedilen bütün duyguların bir anlamı var ve hissedilmesi gayet normal. Öfke, üzüntü, suçluluk, bunların hepsinin hissedilmesinin bir nedeni var. Absolutely, feeling guilty, feeling powerless, all of those Suçlu emotions. hissetmek, güçsüz hissetmek. And someone notes hope. Umut da yazan olmuş. Umut, bunların hepsi. All the emotions come up, particularly when we start to slow our body down. Yeah. Bedenlerimizi özellikle yavaşlattığımızda bu duyguların her biri gelebilir. And that doesn't mean that by slowing down the emotions arrive. They're there the whole time. Yeah. Ama şunu unutmayın. Bedenimizi yavaşlattığımız için bu duygular gelmiş değiller. Zaten o duyguların hepsi oradaydı. Ama biz yavaşladığımızda duygularımıza yönelik farkındalığımız arttı. And if those emotions feel overpowering or too much for the moment. Eğer bu duygular size çok fazla geliyorsa, sizin gücünüzden daha fazla oluşuyorsa sizde, sometimes moving back into noticing your body will help quiet the emotion ever so slightly. Yeah. tekrar şöyle bir dönüp ben buradayım ve bir bedenim var demek, bunu fark etmek, o duygunun size fazla gelen ağırlığını bir tık düşürecektir. Ben buradayım ve bir bedenim var. So if I feel an emotion like fear, yeah, Diyelim ki korku duygusu geldi. and my chest is thumping and I feel like I could jump out of my skin. Belki şöyle bir çarpıntı gibi oldu, şöyle bir sıçrayasım var. Feeling my body and noticing sitting in my chair and attending to my body instead of the emotion can sometimes help settle. Yeah. Şöyle bedenime bir yerleşmek, şöyle bir sağlı sollu hareket ettirerek omurgama bir yerleşmek ve duygu yerine bedenime odaklanmak, bedenin burada hizalanmama odaklanmak bir tık daha rahat kapsayabilmeme yardımcı olacaktır bu duygu. Yeah. And there may be a way that you feel like your body is numb or disconnected. Belki aranızda bedeni uyuşmuş, bedeniyle temasını hissedemiyor olanlar olabilir. Yeah. Feel right into your body, maybe rubbing your hands, using a cream or lotion on your hands.
Ne yapacağız? Bedenimize temas edeceğiz. Şöyle ellerimizi bir ovuşturmak. Belki elimize bir krem, bir losyon alıp şöyle güzelce bir yavaşça sürmek. Just really feeling that back and forth of rubbing your hands, maybe rubbing your arms. Elinize, kollarınıza doğru o ileri geri hareketleri hissetmek. Sadece sürüyor olma eyleminin kendisi. Bunu alıyor olmayı, bunu veriyor ve bunu alıyor olmayı kendi bedeninize. Really noticing that you have a body. Yeah. Ve bunu yaparken de yine şunu fark etmek. Benim bedenim var. And that you are here, right now. Ve ben buradayım ve bu andayım. Şimdi ve buradayım. Okay, so let's pause because we started to move quickly again, Evet, And şimdi just yine birazcık find duraksayalım mı? Yine biraz fazla mı hızlı gittik? Şöyle birazcık duraksayalım bakalım. Bir nefes alalım. And can we go back to just that breath in through our nose? Nereye dönelim? Out Şu through our burnumuzdan mouth. nefes alıyorduk, ağzımızdan veriyorduk ya, oraya dönelim mi? And our hands over our heart. Ve elimizi kalbimizin üzerine koyalım. Our bodies and our whole system responds to such unimaginable stress. Bedenimiz gerçekten tahayyül edilemeyecek bir strese yanıt vermeye çalışıyor. If we can use our body to help us feel more stable in the face of so much adversity. Bu kadar olumsuzluğun içerisinde bedenimizi bir kaynak olarak kullanmayı bilebilme, kullanabilme yetisi. And be gentle with ourselves for all of the feelings that come up. Ve hangi duygu kendini gösterirse göstersin, bedende hangi duygu su yüzüne çıkarsa çıksın, hepsi için kendimize şefkat gösterme, kendimize nazik davranma. Bu çok önemli. Even the idea of your mind going blank is a response to so much trauma. Bazen hiçbir şey düşünemiyor olmak bile, zihninin sanki böyle boş bir kağıt haline gelmesi bile zihnin, bedenin travmaya verdiği bir yanıttır. So I'm going to give you a little bit of a protocol of something we can do together that may help. Yeah. O zaman yine işimize yarayabilecek, kullanabileceğiniz bir protokolü sizlerle paylaşmak isterim. And this is in 5 steps. Bu 5 adımda gerçekleşiyor, 5 adımda yapılıyor. And it's a sensorimotor approach to resourcing in the body. Bedende kaynaklandırabilmek için, bedeni kaynaklandırabilmek için 5 adımlı bir sensorimotor protokolü. So the first step is to just pause. İlk adımımız durmak. Maybe there's a tension in the body, a shakiness, a numbness. Belki bedende böyle bir rahatsızlık, bir huzursuzluk hali vardır, bir uyuşma vardır. Just pause and notice what's happening. Bir duraksayalım ve ne olduğunu fark edelim. The second step is to embody a resource. İkinci adımda bir kaynağı bedenleştirmek, bedende bütünleştirmek. It might be breath, it might be hand over heart, Bu lengthening. kaynağınız nefes olabilir, bir elinizi kalbe koymak olabilir. It could be making a stop gesture or pushing. Şöyle bir dur hareketi olabilir, bir itme olabilir. So pausing first, then embody a resource. Ne yaptık? Önce bir duraksadık, sonra bir kaynağımızı bedenselleştirdik. The next step is to
notice the effects of the resource. Bir sonraki adımda kaynağın etkilerini fark etmek. Did it help, or did it not help, or did it make something worse? Acaba bu kaynağı bedenselleştirmek yardımcı oldu mu? Yoksa yardımcı olmadı mı? Yoksa daha da mı kötüleştirdi? If it keeps something the same or makes something worse, we want to find another resource in the body. Yeah. Eğer bir yardım olmadıysa ya da kötüleştirdiyse o zaman başka bir kaynağa yönelelim. Bedende başka bir kaynak arayalım. So it might be that you're breathing and you notice that your heart rate increases when you're breathing. Yeah. Belki nefes almayı seçtiniz ve nefes alırken kalp atışınızın hızlandığını fark ettiniz. If that heart rate is uncomfortable, then you want to go and try another resource. Bu kalbinizin çarpması sizde rahatsızlık hissi uyandırdıysa o zaman nefesten başka bir kaynağa yönelmeyi tercih edebilirsiniz. The important thing to know is that you might have to try several different things to really get a more positive effect. Yeah? Şunu bilmek önemli. Gerçekten pozitif bir etki yakalayabilmek için birkaç şeyi deniyor olmanız gerekebilir. If you notice a positive result, then you're going to go to the fourth step. Eğer pozitif bir etki deneyimlediyseniz o zaman 4. adıma geçiyorsunuz. And you're going to stay with that positive effect for 10 to 15 seconds. Ve oluşturduğunuz bu adımda bu pozitif etkiyle böyle bir 10-15 saniye kalıyorsunuz. It's important to stay with it a bit because that really helps settle your whole system. Bununla birazcık kalabilmek çok önemli. Buna biraz tutunmak önemli çünkü bu bütün sisteminizi sakinleştirecektir, iyileştirecektir. And after you've concentrated on it a bit, now you're ready for the fifth step, which is to start noticing your environment. Birazcık bunda kaldıktan sonra şimdi 5. adıma geçebiliriz. Burada da çevrenizi fark etmek. Bakın bakalım etrafa. Çevreyi fark etmek. So again, the steps are pause, embody, acknowledge, concentrate, and then look around your environment. Yeah. Demek ki neymiş adımlar? Duraksa, bedenselleştir, kabul et, biraz onunla kal ve etrafına yönel, oryante ol. Sağında solunda ne olduğunu fark et. And I do think that this resource protocol has been translated, so I think you'll be able to have access to that. Bu kaynak protokolümüz Türkçe'de tercüme edildi, sizlere ulaştırılacak. Yeah. And there's a question, is it normal if you shut down your feelings? I think it is normal to shut down, particularly feelings that feel overwhelming. Bir takım sorular geliyor. Duygularımızı kapatmamız normal mi? Evet, özellikle iyi hissettirmeyen duyguları kapatmak çok normal. Yeah. So let's take just the last few minutes that we're all together before we take some questions and just all come together in just a sense of seeing if we can stabilize our bodies as a group, as a collective. Peki, soru cevap kısmına geçmeden önce sizlerle bir şeyler paylaşacağım. Son birkaç dakikamızda şunu deneyelim mi? Hadi bir grup olarak, kolektif olarak bedenlerimize dönelim. Bedenimizde kendimizi stabilize edelim. Daha dengeli, daha sağlam bir yere doğru. And as we get started, let's first put our attention to the chat. Ne yapıyoruz? Başlarken dikkatimizi şu chatte akan yazılara bir verelim. And all of the comments and all the ways that we're making contact with one another here today. Bütün yorumlar, yazılanlar, sorular, espriler, bunların hepsi birbirimizle temas etme şeklimiz, birbirimize bir nevi dokunma halimiz. Bunları bir fark edelim. And see the hearts floating up on your screen for those of you who bir de ekrandan kalpler de uçuşuyor zaten, görüyorsunuzdur.
Let's take those in. Oh, they're so beautiful. Çok güzeller değil mi? Onları da şöyle içimize doğru bir alalım. And then let's see one another. For those of you who can Birbirimizi see the screen. bir görelim, birbirimize bir bakalım, görebilenler. And notice our hands on our heart as we stay with all of you in community. Ve bu topluluk halinde buradayken elimizi kalbimize koyup hem kendi kalbimizi hissedelim hem birbirimizin kalbini hissedelim. And let's just take a moment to try that grounding exercise or stabilizing exercise. Peki şimdi bu stabilize olma egzersizini bir daha deneyelim. By seeing if it feels a little different now. Bakın bakalım bu yaptığımızda birazcık daha farklı hissettirecek mi? Feeling our feet on the floor. Yere basan ayaklarımızı hissediyoruz. Or maybe our seat in the chair. Ya da oturma kemiklerimizi sandalyemizde, koltuğumuzda, minderimizde hissediyoruz. Really allowing the floor and the chair to support our bodies. Oturduğumuz yer her neyse bizi destekleyen, onu bizi desteklemesine izin veriyoruz. Really feeling that support and seeing if you can just ease your body, yield your body just a bit more. Bakın bakalım bütün bu desteğin içerisinde bedeninizi bir tık bırakabilmeniz mümkün mü? Buna kendinizi bırakmak. Almost like you're letting the chair really even take more of your weight. Sanki sandalyeye sizin ağırlığınızı biraz daha tutabilme izni vermek gibi. Sandalyenin sizi biraz daha taşımasına izin verebilmek gibi. And as you feel that support, ve bu desteği hissederken just feel your hand over your heart. elinizi kalbinizin üzerinde hissedin. Seeing if you can feel the breath move in and out of your body. Bakın bakalım nefes bedeninize nasıl giriyor, nasıl çıkıyor. And feeling your heart beat. Ve kalp atışınızı hissediyorsunuz. And as you notice the support of your chair, the beating of your heart and the breath. Koltuğunuzun, sandalyenizin desteğini hissederken, eliniz kalbinizde, kalp atışınızı ve nefesinizi duyumsarken, and just take a moment to really notice the object that you picked earlier, or maybe it's the messages in the chat, or the hearts floating up. bakın bakalım o daha önce seçtiğiniz objeye bir baktığınızda ne oluyor? Uçuşan kalplere, mesajlara baktığınızda. And just notice what happens when you take in these words. Bakın bakalım bunları içinize doğru kabul ettiğinizde ne oluyor? Please be gentle with yourselves. Lütfen kendinize nazik davranın. This is a very hard time. Çok zor bir zamandayız. Thank you so much for letting me be a part of this. Bunun bir parçası olmama izin verdiğiniz için de size çok 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 teşekkür ediyorum. Thank you, everyone. Çok teşekkürler herkese. Thank you, Halil. Thank you. Pleasure. Çok teşekkür ederiz Can. Thank you. Thank you so much, Jen. Öylesine bir kapsama için çok teşekkür ederiz.
Verdiğin, yani bu zor zamanlarda gerçekten verdiğin destek için de teşekkür ederiz. Ben tüm buradan en çok galiba hani lütfen kendinize nazik davranın alacağım. Especially when we are going through such tough times. Thank you for being just giving such this containing experience. And what I really just want to underline is that, yeah, it's been going through very rough times at the moment. And therefore, we need to be gentle to ourselves. Sizlere de ne kadar iyi geldiğini görüyoruz. Bunu görmek de çok güzel. Gerçekten bir arada olmak çok güzel. Sorulara şöyle bir bakalım, değil mi Özge, Nilüfer? It's so nice to see that you're also enjoying that you also felt that it's really good for you. How about we'll have a quick look on the questions, because there are some questions. Maybe you would like to visit them. What do you think? Nilüfer, nasıl yönlendirmek istersin? Filiz, Özge, en baştakinden başlayalım. Siz cevaplanmışlar mı? İçinden geçen şu, hani burada ilk soru en çok oylanan elbette. Hani oralardan gitmek isteriz. Ama elemeden gitmeyi tercih ediyorum bir taraftan. Kızlar ne diyorsunuz? Yani okullarda çalışan, şimdi önce şöyle bir bilgi vereyim Halil, bir kısa özetlersin. Afet ve kriz durumlarının ardından psikolojik iyileşmeyle ilgili ve psikolojik ilk yardımla ilgili ne yazık ki afetler ülkesi olduğumuz için bizim 2 sene öncesinde hazırladığımız bir eğitim var. Ve çok sayıda doküman var. Pek çoğunuza ulaşmıştır diye umut ediyorum ama eminim chatten arkadaşlar paylaşırlar. Onlara zaten ulaşıp izleyebilirsiniz. Okulda çalışan psikolojik danışmanım, o yüzden ilk soruyu okuyorum. Ya da buraya kadar çevirmek istersin belki Halil. Okay. First of all, since we are a country of such natural disasters, and therefore we have prepared a help after the disasters kind of handbook and some instructions and set of information. We have prepared them, and our participants will have access to that. That is there. And among us today, there are many who are working at the schools as school psychologists or counselors. O yüzden ilk soruyu hani okuyalım. Etki alanı çok büyük. Hani özellikle deprem sonrasında tetiklenmelerle ilgili okulda neler yapılabilir? Belki Sensorimotor bir perspektiften bununla ilgili önerilerin olacaktır. Can Okay. duyalım. Many people voted the first question that many of them are psychological counselors working at the schools, and there are many people in Istanbul who have actually traumas with regard to earthquake, and they might be easily triggered after that. And what can be done from a sensorimotor psychotherapy point of view to help with those who are triggered and have earthquake traumas? So I think that one of the things that has been most helpful for me when I'm working with folks who have experienced trauma is to really find a way of grounding my own body before I start to try to help someone. Yeah. Öncelikle ben de çok kullandığım, bana da çok iyi gelen bir şey var ki, travması olan, tetiklenmiş birisiyle çalışmadan önce kendi bedenimdeki stabilizasyonumu bulmam çok önemli. Kendi bedenimdeki dengemi önce bir bulmam çok önemli. Onlarla herhangi bir şey yapmadan önce. I think our tendency sometimes is to want to override and want to just ignore our bodies and move forward, to be helpful. Hepimiz içinden şu geliyor ilk etapta, değil mi? Aman ben nasıl hissedersem hissedeyim ya, bir yardımcı olayım, bir ona iyi geleyim, bir destek vereyim var. Hepimizde bu önce bir oluyor, değil mi, kendimize bir bakmadan? So I think even really taking that moment to just really feel into your own system and find ways that can help you feel supported as you're supporting someone else. Yeah. Kendi sisteminizin farkında olmak, kendi bedeninizde kalabilmek ve birini desteklemeden önce kendinizin desteklendiğinden emin olmak öncelikle başlamak için çok önemli bir adım. So even today, for me, knowing that I was going to see you all, yeah, I planned my day to have just a little bit of space so that I could settle my system a little. Mesela bugün sizlerle bir araya geleceğimi biliyordum. O yüzden günümü planlarken kendimi sakinleştirmeye, kendimi birazcık stabilize etmeye zaman ayırdım sizle buluşmadan önce. Feeling my feet on the floor, my seat in the chair. Also, I brought a pillow for my back
to just give. Ayaklarımı yere güzelce bastım, oturduğum sandalyeyi hissettim. Belime ekstra destek versin diye şöyle bir minder koydum arkama. Just to give my body and my back a little support so that I feel connected. Yeah. Bedenime ve sırtıma biraz destek vereyim. Böylece temasta olduğumu hissedeyim istedim. The other thing that I think is really helpful for those who are supporting people is to really slow things down. Yeah. Böylesi konularda insanlara yardımcı olmak için yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de yavaşlatmaktır. So even like today, when we stopped a couple of times just to come back to our breath and coming back to our hands on our heart, really that slowing down really lets us get more information about what we need. Bugün bile bunu yaptık değil mi? Egzersizlerin arasında ne yaptık? Şöyle tekrar nefesimize döndük, elimizi kalbimize koyduk, bir yavaşlattık. Çalıştığımız insanlar için de bu çok önemli. Çünkü her şeyin çok hızlı olurken onları bir yavaşlatabilmek. I think using resources like peers or friends that really help us feel connected. Yeah. Burada faydalanabileceği kaynaklar her neyse, akranlarımız, eşimiz, dostumuz, aynı yerde çalıştıklarımız, onların temasını ve desteğini hissetmek çok önemli. And if any of the other folks who are here on the panel have some other ideas, I'm really would welcome them. You know? Hey, Chad. Yeah. I've been trying to answer questions and then translate it into Turkish with Google. So, Angela, right? ben de Google gelen soruları Google'dan tercüme edip bir taraftan cevap vermeye çalışıyordum. There's a lot of questions about the ground. And so what I'm recommending is that they push into a wall with their arms. So you can push into the air. Şimdi yerle ilgili çok soru geliyor. Yerin o hali vesaire ile alakalı. Burada duvara doğru itmek bir yöntem. Havaya doğru itmek böyle elle bir yöntem. Or you can push your body weight into a wall like you're doing a push-up or a plank. Sanki yerde sınav çekermiş gibi onu duvarla çekmeniz mümkün. Duvara doğru. Don't stop until it feels right. İtiyorsunuz ta ki doğru basıda olduğuna emin olana kadar. Size doğru gelene kadar. Tamam, şimdi istediğim basıncı uyguladım diyene kadar basıyorsunuz. And Jen, I was hoping that you could address the guilt and shame, moral injury that a lot of people are bringing up in the questions. Yine sorularda sıkça üzerine durulan bir konuda insanların içinde bulunduğu suçluluk duygusu, iyi olmaktan duydukları utanç duygusu. Bunu da bir konuşursak çok iyi olacak. So I think when I'm working with guilt, I often think that it's there to move us away from our experience, maybe our experience of anger, maybe our experience of loss, maybe our grief. And so I would invite you, if you're feeling that feeling of guilt, to even acknowledge it. Oh, that's there. And then also feel the other nuances that it might be hiding. Ben suçlulukla çalışırken hep şöyle bakarım. Suçluluk genellikle başka bir şeyin deneyimini, başka bir duygunun deneyimini hissetmekten bizi alıkoymak için oradadır. Bu öfke olabilir, bu üzüntü olabilir, bu başka bir şey olabilir. O yüzden eğer suçluluk varsa, suçlu hissetmekten ötürü rahatsızlık duymak yerine suçluluğa biraz bir alan açın bakalım. Evet, şu an kendimi suçlu hissediyorum. Buna bir bakın. Ama buna bakmakla kalmayın, bir de şuna bakın. Acaba bu suçluluğun altına gizlenmiş başka ne var? Bu suçluluğun altında başka ne duyuyorsunuz da onun üstünü suçluluk örtmüş ve sizi öyle hissettiriyor? Bir onu arayalım mı? I also think that I often notice that guilt and anger travel together. So sometimes we need to have a way of just expressing our anger. Maybe that's writing in a journal. Maybe that's going into a room and just swearing or jumping and swearing, feeling like we can just kind of move some of that frustration out of our bodies. Yeah. Ben hep şöyle derim.
Suçluluk ve öfke genellikle kol kola gezerler. Acaba bir öfke mi var? Bu öfkeden ötürü mü sürekli kendini suçluluk olarak gösteriyor? O zaman o öfkenin ifadesine alan açmak önemli. Öfkenizi ifade edebilecek nedir? Belki bir şeyler yazmak, öfkenizi kağıda kaleme dökmek ya da bir odaya girip, müsait bir odaya girip belki bağırmak, küfretmek, bir şeyler yapmak ama onun o sıçramak, zıplamak, tepinmek belki ama onun böyle ifadesine izin vermek belki. So I think when we start to feel, despair, I think as we start to feel those really big emotions, that we have to attend to them and also really be curious about what else might be coming up with them. Yeah. Yani böylesi büyük duygular bize geldiğinde onlara eğilmek önemli. Yok saymamak, yokmuşmuş gibi davranmak, onlara eğilmek önemli. Ama bir taraftan da merakla eğilmek önemli onlara. Acaba onlarla beraber gelen başka ne var? Ya da onları arkadan ittiren başka hangi duygu vardı onlar önde gözüküyor? Buna biraz merakla yaklaşırdım. Jen, can I? Oh, I'm sorry. No, I was just going to say the most important thing to hold in mind is that all the feelings are going to be there and they may come quickly and keep shifting. You may feel angry one moment, you may laugh in the next moment and then feel guilty that you're laughing. All of that is really a very normal response to completely overwhelming circumstances, huh? Özellikle böylesi bizi çok aşan, çok bunaltan deneyimler altında pek çok duygunun gelmesi de normal. Bir an öfkeliyken öbür an ağlarken bulabilirsiniz. Bir an gülerken öbür defa suçluluk gelebilir. Bunların hepsinin hızlıca, ard arda, aynı anda geliyor olması çok normal. And I think it's also really important to just be gentle with yourselves as you have all of these feelings emerge. Ve işte yine yapmamız gereken şey, bütün o bir duygu selinden başka duygu seline doğru giderken kendimize nezaket göstermeyi, kendimize şefkat göstermeyi hatırlamak çok önemli. And really just knowing that it may change, you may feel differently. So it often what happens with our trauma responses is we move from one state to another, and all of that is typical for right here, right now. And it also gives us a sense of hope for healing as we move forward. Böylesi durumlar, böylesi ortamlar içerisinde bütün o duyguların hepsinin farklılaşarak, değişerek, ard arda, aynı anda geleceğini bilmek ama şunu da unutmamak, geçecek. Biz genellikle böylesi durumlarda hep öyle hissedeceğiz. O takılıp kalacak gibi gelir. Ama nasıl ki o duygudan o duyguya geçiyorsak, o hiç geçmeyeceğini düşündüğümüz duygu da geçecek. Ve aslında bu da psikolojik anlamda iyi olma haline bir umuttur. Angela, you wanted to say something? Yeah, there are comments coming up about like locked jaw, can't talk. Can we go through just a couple quick? Yine Angela yorumlardan birkaç şey toparlıyor bizim için. Çenenin böyle kilitlenmiş gibi olması, konuşamıyor olma, onunla alakalı bir şeyler söylemek. So sometimes our jaws get locked, and often that can be a sign of something about anger. Yeah. Çenenin kilitlenmesi, konuşamama, böyle çene bölgesinde kilitlenme yine bize öfkeyi hatırlatabilir. So one of the things that can be really helpful, instead of doing like trying to make it go away or massaging it, Genellikle biz hep ne yaparız? Şöyle bir ovalamaya çalışırız, masajla geçirmeye çalışırız. Bunu yapmak yerine şöyle yapsak. I wonder what it would be like to just let yourself just make a growling noise, or increasing, and letting the sound come out as you tension. Sorry. O mevcut gerginliği, o mevcut sıkışıklığı birazcık daha şöyle vurgulasanız ve sonra buna eşlik eden bir de ses gelse mesela böyle gibi bir şey gelse. Bakın bakalım ne olacak. Almost like you're growling to move something out of you, like and using your jaw when you do that.
çenenizi kullanarak o ifadeyi, içinizden gelen o hı'yı vermek. Bakın bakalım ne olacak. Angela, do you have any other quick ideas for jaw? Senin başka fikrin var mı çeneyle alakalı Angela? I sometimes with clients who are carrying a lot of anger have them put their hand to their jaw and breathe. And as they breathe, slowly exhale down. And as the exhale slows down, sorry, Halil, go ahead. Genellikle öfkeyle çalışırken danışanlarımda elini böyle çenelerine koydururum. Böyle yavaşça nefes aldırırım. Ve nefesi verirken aşağı doğru. Go ahead, Angela. So as that slow exhale comes out, make it longer than the inhale, so the parasympathetic nervous system can kick in and the muscles will rest. Ve nefesi alırken ki süreye göre daha uzun bir sürede verdiririm. Böylece parasempatik sinir sistemi devreye girer ve o da beraberinde bir rahatlama getirir. Great. There's another Pat Ogden, who created Sensorimotor Psikoterapi, has another resource that I forgot to mention. Yeah. Pat Ogden, Sensorimotor Psikoterapinin yaratıcısı. Onun bir tane daha tekniği var. Ondan da bahsedeyim size. And when she says, if you are struggling with connecting to your body, yeah. Der ki Pat, eğer bedeninizle temas etmekte zorluk çekiyorsanız, feeling numb or feeling cold, uyuşmuş ya da böyle soğuk hissediyorsanız, that sometimes, we found my dog again, that sometimes what we want to do is just really stand up and really feel our feet. Ayağa kalkmak ve ayaklarımızı gerçek anlamda hissetmek iyi gelecektir. Oturduğunuz yerden değil de ayağa kalkarak mesela. So she's a big believer. Bir sağa bir sola. And she believes in marching, moving, rocking or swaying, using movement to start to sense our bodies. Yeah. Bedeni daha fazla duyumsayabilmek için özellikle kopuk, uyuşuk ve temassız hissettiğiniz dönemlerde ayaklarınızla böyle sağa sola olduğunuz yerde yürümenin, bacakların etrafında şöyle sağa sola doğru dönmenin bu teması tekrar geri getirdiğine inanır Pat. Like penguins. I love that comment in the chat. Chat'te penguenler gibi yazmış. Evet, çok bayıldım bu yoruma. Penguenler gibi. Hadi. Yeah. The other thing I would encourage you to do for just even for the time being, for the next 4 or 5 days. Yeah. Şöyle hani önümüzdeki 4-5 gün için bile olsa. Is really just being able to develop a ritual for yourself. Maybe when you wake up in the morning or before going to bed at night. Kendinize bir ritüel geliştirseniz nasıl olur? Her sabah kalktığınızda ya da her akşam yatağa gitmeden önce bunu yapsanız mesela. Or ideally something that you can use throughout the day. Ya da gün içerisinde ara ara dönüp başvurabileceğiniz bir ritüel olarak bunu geliştirseniz nasıl olur? That is really about pausing, sensing into your body in the now. Şöyle bir duraksamak, burada ve bu anda bedeninizi duyumsamak. And just taking a moment to give yourself a little bit of a resource. Ve kendinize ufak da olsa bir kaynak vermek. And one of the things that I do a lot with waking up in the morning is I have a way that I just do a body scan even when I wake Mesela up. sabahları yaptığım bir alışkanlık diyeyim artık vardı benim. Kalktığımda şöyle bir beden taraması yaparım. Just noticing my toes and then my feet, the bottom of my feet. Ayak parmaklarımı fark etmek, ayak tabanımı fark etmek. My ankles. Moving Ayak up. bileklerim yukarıya doğru tarayarak gidiyorum. Feeling into my sits bones, feeling into my core. Kalçalarım, merkezimdeki bölgem, orayı hissediyorum, fark ediyorum. Up to my chest. Göğsüme kadar.
arms and shoulders, Kollar, omuzlar, my neck, boynum, my jaw, my facial muscles, çenem, yüz kaslarım and then feeling into my head. ve bunu sonra başıma doğru bağlamak. A quick body scan can really help just to start the day with a sense of you, with a sense of Hızlı bir beden taraması yapmak böyle sabah kalkmadan önce güne siz olarak başlamanızı, güne sizle başlamanıza yardımcı olacaktır. Yeah. These comments are beautiful. Yeah. Çok güzel yorumlar paylaşıyorsunuz. Sorulara bakıyorum. Pek çok konu gerçekten önümüzdeki günlerde arkadaşlar başka webinarlar da yapacağız. Başka alanlarda da bir araya geleceğiz. Yani sahada işte çalışanlar ne yapmalı, depremzedelerle temas edecekler ne yapmalı? Pek çoğunun cevabı sizlerle paylaşmış olduğumuz kaynaklarda var. Ama kızlar tekrar size sormak istiyorum. Özge, Angela ve elbette Nilüfer, hani gördüğünüz şu anda Cen'e yöneltsek dediğim benim en böyle ara ara tekrarlanan soru, kas katı hissediyorum. Ne yapmalıyım sorusu. I'm skimming through the questions and there are many of them and there will be webinars ahead about that, and there are also some other resources that we made available, many answering these questions about how to work with the survivors on the field, what should we be careful about. These are all being answered in the resources that we are providing for our participants. Again, I'm turning to Nilüfer, Angela, and others if there is anything that you are noticing on the questions or in the comments that you think Jennifer should answer. But what is attracting my attention is many people are feeling stiff in their body. Stiffness. Yeah, so stiffness can sometimes be a precursor to wanting to move. So some of you may feel stiff because you might feel a little frozen. Böyle katı hissetmek, bedende katı hissetmek aslında hareket etme isteğinin gelmeden önceki durumdur. Hareket etmek istemeye yönelik bir istektir aslında. Kişi çok fazla donmuş halde kalmış olabilir bedeninde. Sometimes there's a movement in our body that wants to happen, but because we're frozen in fear or terror or all of the other things, we kind of get stuck. Belki bedenimizin yapmak istediği bir hareket var o anda ama bütün o korkudan, donukluktan, dehşetten ya da her neyse böyle takılıp kalmış vaziyette olabiliriz. Yapılmak istenen hareketin yapılamama halinin aslında göstergesi katılık. So one of the things that you might want to do is just notice where that tension pattern is, right? So some of you are saying that you feel tense in your shoulders and in your back. O zaman ne yapmak lazım? Bu gerginlik örüntüsünün nerede olduğunu bir fark etmek lazım. Çoğunuz ne dedi? Omuzumda var dedi mesela. So the first thing you're going to do is to get just a little mindful about the tension that you feel. Yeah. O yüzden ilk yapılacak şey bu hissettiğiniz o gerginliğin, o katılığın bir farkında olabilmek. Onunla ilgili biraz daha mindful olabilmek deyim yerindeyse. And just spend a few minutes studying it. Is it a twisting pain? Is it a pulling pain? Birazcık ona bir bakın bakalım ne gibi özellikleri var. Sanki böyle burgu gibi mi? Sanki böyle çekiyormuş gibi mi? Nasıl bir acı veriyor? Is it a stiffness that feels like it's stuck? Böyle takılım kalmış böyle kaya gibi mi oturmuş? Nasıl? And as you notice it, see if there's a way that it moves. Does it move across? Does it move up and down? Does it feel like it has a little shakiness to it? Sonra bir bakın bakalım acaba bir hareketi var mı? Bir aşağı yukarı ya da dairesel bir hareketi var mı? Yoksa titreşimli bir hareketi var mı? Buna bakmak.
And then just invite yourself to try something with that stiffness. Maybe it's pushing your shoulders back. Maybe it's reaching up to the sky, but just try moving. Just a bit. Sonra kendinizi bu sıkışmayla, bu gerginlikle alakalı bir şey yapmaya davet edebilirsiniz. Belki o sıkışma sizin omuzunuzu aşağı doğru itiyorsa hareket deneyin. Kolları bir yukarı doğru kaldırmayı deneyin bakalım. Şöyle bir yukarı doğru kaldırın. Really stretching your body and seeing if movement can help ease some of that stiffness. Yeah. Ve öyle uzatmak ve esnetmek bedeni. Bakın bakalım bu o katılığa fayda ediyor mu? You've been holding so much. Words, feelings, worries. There's been so much held in your body that sometimes we start to really hold in. Yeah. O kadar çok şey tutar ki bazen insan içinde. O kadar çok sözcüğü, o kadar çok duyguyu, o kadar çok her şeyi tutabilir. Ve bu tutma artık içinde tutmaktan bedenin tutmasına, bilfiil tutmasına dönebilir. And there's one comment that I really want to address, which is someone noticed that as they started the movement, they felt their body start to shake. Yeah. Böyle bir yorumu okuyorum. Harekete başladığında bedeninde bir titreme geldiğini söylüyor bir katılımcımız. And I'm so glad that you made the comment because it really brings me to a really important point. İyi ki söylediniz bunu çünkü söylemek istediğim önemli bir şeyi hatırlattı bana. Often when our body starts to shake, it's doing what it needs to do to release either the tension or the fear or the body's response to trauma. Bedende herhangi bir hareket yaptığınızda ve ortaya çıkan bu elin ayağın titremesi hali aslında tutulan şeyin beden tarafından boşaltılmasına yardımcı olur. Stres, travma genellikle bunu tutmamıza neden olur ve bir hareketle beraber titreyerek genellikle bunu boşaltırız. And many times we do the opposite. We try to pull it in to stop it from happening. Yeah? Genellikle de ne yapıyoruz? Böyle mesela böyle bir şey kasıyorsa üstüne biz daha da kasıyoruz kendimizi değil mi? Olmasın ya da kapatmak, örtmek, baskılamak için. So I'm going to invite you to just let the shaking happen and just being curious about it versus trying to stop it. Ve bu elimiz ayağımız boşaldığında hareket yaptık. Böyle titremeler oldu elimizde ayağımızda. Bunu böyle bundan korkup bunu bastırmak aman olmasın saklayayım demek yerine bir bırakın merakla izin verin bakalım bunun olmasına. Because your body's doing what it meant to do. It's trying to release the trauma. Yeah. Çünkü beden aslında yapması gereken şeyi yapıyor. Yapmaya çalıştığı şey travmayı boşaltmak, travmayı serbest bırakmak. So I really encourage people to just, when they feel that shaking, just really staying present with it, being gentle with it, and invite it to just happen. Siz de bu tarz katılık ya da beden deneyiminize bir hareketle yanıt verdiğinizde ve bu herhangi bir şekilde bir titremeye neden olduysa elinizde, ayağınızda, herhangi bir bölgenizde buna izin verin, merakla yaklaşın, şefkatle yaklaşın, bakın bakalım ne oluyor. And really noticing that the intensity will start to taper off and will start to slow, and then you might feel a sense of fatigue or relaxation. Göreceksiniz ki ilk baştaki o yorgunluğu, o yoğunluğu, belki o hızlı olma hali yavaşça sakinleşecek, yavaşça azalacak ve sonra geride belki sizde bir yorgunluk hali, belki bir rahatlama hali bırakacak. Jen? Yes. Can I address children for a minute? There's continuing. Sure. questions. Absolutely. So whether it's your child and they're frozen or it's a group of students, adolescents, children, I would encourage you to drop talking and engage in dance, stomping, pushing, and pulling. Şimdi çocuklarla alakalı gelen çok soru var. Birazcık ona cevap vermek istiyorum. Bu sizin çocuğunuz da olabilir. Çalıştığınız çocuklar, öğrencileriniz de olabilir. Bunlarla çalışırken konuşmak yerine daha ziyade harekete dökmek, dans etmek, ayakları yere bam 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 diye vurmak, itmek, çekmek. Bu hareketlere öncelik vermenizi tavsiye ederim. Let them
hug, let them draw, let them sing, let them Bırakın grow. sarılsınlar böyle kendilerine, bırakın şarkı söylesinler, bırakın çizsinler. You can turn it into a game and imitate animals. İsterseniz bunu bir oyuna çevirebilirsiniz. Mesela hayvan taklitleri yapsınlar. With older kids, you can toss a ball and get movement and use words. Hı hı. Belki yaşı biraz daha ileri çocuklar da topları bir topu alıp odanın içerisinde gezdirmek, birbirlerine atabilirler. Atarken bir sözcük söyleyebilirler mesela. Böylece hareketi dahil etmiş oluyorsunuz. And when they're ready, you can teach them to breathe slowly. Ve sonra hazır olduklarını hissettiğinizde de çocuklara biraz daha yavaş nefesi nasıl alabileceklerini öğretebilirsiniz. Thank you. Teşekkürler. Şimdi sorulara şöyle bir bakıyorum ben. Bir tane soru var, belki Halil'cim onu sorarsın. Bir şey, yani herkesin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Bazen bir kayıp olduğunda, mesela bir anneyle çalışan biri sormuş. Stabilize etme çalışması yaparken ve her etrafa baktığında her şey bir anı getiriyor ise öyle biriyle nasıl çalışılır? Bir saniye bunu aklımda tut Halil. Bir şey daha söyleyeceğim. Okay. Onun dışındaki sorular da aslında sensorimotorla travma çalışması sorularına geliyor daha çok. O koca bir sensorimotor bilmeyi gerektiriyor sonuçta bir modeli. Şu an için sadece stabilize olma konusunu da konuştuğumuz için o açıdan bence şu ana kadar olan konuşmalar ve şu ana kadar Jen'in anlattıkları bayağı ilk etapta, ilk başta böyle bir durumda nasıl destek olacağımız konusunda bayağı bir şey verdi bize diye düşünüyorum. Bir yandan da bunun kaydını da aldık değil mi Filiz? O anlamda da bayağı hani yeterli elimizde kaynak var, materyaller var, bunları da yaptık. O soruyu da ekledikten sonra belki yavaş yavaş Filiz'cim hani hangi kısma geçeceğimizi sen söylersin. Okay. Actually, there are many questions, and many of them are now accumulating around how to work with trauma by using sensorimotor psychotherapy. But it requires to know this approach. But what Jen has explained so far is very good start in terms of know how to stabilize yourself, know how to get in touch with your own body. There is that particular question about working with the loss. That the one participant is working with a mother who lost a child, and when there is any attempt to orient around to the environment, wherever she looks, that brings up another memory. So maybe is there a way to work around with that? How can we just actually work with such an example? So I think one of the important pieces of doing grief work with someone is meeting them where they are. Öncelikle yaz çalışması yapabilmenin önemli öğelerinden bir tanesi kişiyle onun olduğu yerde buluşabilmek lazım. And I think one of the most powerful interventions we can do is be regulated ourselves as we hold someone in their pain. Say it again, please. To stay regulated and grounded in our bodies while we hold someone in their pain. Ve kişiyle bu anlamda kişiyi tutabilmek için, kapsayabilmek için bizim kendi bedenimizle regüle olmanın önemini tekrar bir hatırlatmak isterim. And sometimes just being in proximity or just even putting our hands out to receive their pain can be the most powerful and most needed intervention. Ve bu belki şöyle elimizi uzatabilmek, o acılarını, o duygusunu tutabilmek için yakınlığımızı, yakınlarında olduğumuzu göstermek, yapılabilecek belki en doğru müdahale. Can, ben bir soru daha yöneltmek istiyorum. Yine chatte çokça merak edilen. Yemek yemeyi reddeden veya uykuya dalmakta zorlanan insanlara nasıl yardımcı olabiliriz?
There is another repeating questions on the chat that how can we help those who are refusing to eat or having difficulty to fall asleep? Yeah. So I think the one thing we often struggle with is getting someone to eat, because the one thing that often people feel in control of is what they take in, in their mouths or what they drink. Yeah. Şimdi yemekte ya da herhangi bir sıvı tüketmekte, herhangi bir şeyde zorlanıyorsa aslında burada şunu anlamamız lazım. Çoğunlukla kontrolündeki tek şey bu. Kontrol edebildiği tek şey bu. Vücuduna neyi alıp neyi almamaya karar veriyor belki. Tek şey bu. Bu açıdan bir bakmak lazım. Neden yemiyor kısmına daha yakından bakarken. So often what happens is we can get into almost like a collision where we're like at them every minute trying to get them to eat. Yeah. O yüzden sürekli bir şeyler yedirmeye çalışırken kendimizi bir çarpışma halinde de bulabiliriz kişiyle. And often what ends up happening is our worry gets transferred onto the other person and they feel overwhelmed. Yeah. Ve bunun yemiyor olmasıyla, karşıdaki kişinin yemiyor olmasıyla alakalı kendi duyduğumuz endişe karşı tarafa geçer, onun içindeki endişeyi de büyütür. So I think what's important is to have available, something that is available to them to eat should they decide to. Yeah. O yüzden yapılacak ilk şey, kişi istediğinde yiyebileceği ya da içebileceği bir şeyi yakınında ve hazır bulundurmak önemli. Even like crackers or bread. Yeah. Ufak bir kraker olabilir, bir parça ekmek olabilir, o bile olsa. And the next piece is to just be with them in their experience in the moment. Ve onlarla andaki deneyimlerinde buluşabilmek önemli. A lot of what I'm suggesting is about just being a co-regulator. Burada benim size tavsiyem birlikte regüle olabilme deneyimini yaşamanız danışanla. And this is why being a helper or being a helper in times of such, unbelievable crisis can be exhausting. Yeah. Tabii ki burada destek veren kişi pozisyonunda olmak, bakım veren kişi pozisyonunda olmak, özellikle böylesi zorlu zamanlarda inanılmaz zorlayıcı olabilir, yorucu olabilir. But I do think regulating ourselves and then being with in proximity, just really being with, maybe lowering the amount of words we're using, maybe just sitting with can be a very helpful intervention. Burada en faydalı olabilecek müdahale orada ve o anda olmak onlarla. Bir, kendimizi regüle etmek ve regüle bir yerden yaklaşmak. Sonrasında da mümkünse daha az sözcük sarf etmek. Mümkünse daha az şey yaparak aslında çok önemli ve faydalı bir müdahalede bulunmak. And with sleep, I often take a similar approach. Uykuda da ben benzer bir yaklaşım tercih ediyorum genellikle. I might say to someone, even right here, would it be possible to just even relax just a tiny bit? Yeah. Diyorum ki mesela burada ve bu anda bile olsa ufacık da birazcık rahatlayabilmek mümkün mü diye soruyorum. Maybe just leaning back and feeling the support of the chair. Şöyle sırtını yaslayıp sandalyenin seni desteklediğini hissedebilir misin birazcık da olsa? Maybe just swaying a little bit or rocking. Şöyle ufak bir sallanmak sağa sola doğru, ufacık. A lot of times, people have a hard time sleeping because they're having a hard time just feeling back into their body and feeling regulated. Çoğunlukla insanların uykuya dalmakta zorlanmasının nedeni bedenleriyle temas etmekten korkmaları. Bedenleriyle tekrardan bir araya gelmenin korkutucu gelmesi, regüle olmanın korkutucu gelmesi. And I think sometimes as helpers, we feel really shocked and we're like, you need to eat and you need to sleep. Like we get busy, yeah? Ama biz genellikle yardım veren, destek veren tarafındayken ne diyoruz? Uyuman lazım, bir şeyler yemen lazım. Hemen böyle bir meşguliyet halimiz var.
when really what we might need to do is just take very, very, very small steps. Yeah. Burada belki ufak ufak adımlarla yaklaşmak yerinde olacaktır. Fazlaca yüklenmek yerine. And get lots of support for ourselves. Yeah. Ve tabii ki kendimizi de olabildiğince desteklemek çok önemli. This is such an acute time of crisis. Yeah. Çünkü krizin çok akut bir dönemindeyiz. I think that people are bracing, are just bracing. And imagine if you feel so braced, so pulled in, it's very hard to think about eating and sleeping. Yeah. İnsanlar o kadar gardını almış vaziyetteler ki, o kadar böyle savunma pozisyonunda, kendilerini sıkmış pozisyondalar ki, bunu uzatılmış süreler boyunca yaptığınızda, böylesi bir yerden yemek yemek, böylesi bir yerden kendinizi uykuya bırakmak ne kadar zor olabilir? Bunu tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Çok teşekkür ederiz Can, çok teşekkür ederiz Angela. Thank you very much Jen, thank you very much Angela. Bugünlerde gerçekten hepimize bir aralık verdiniz. Hepimizin ana dönmesini sağlayacak çok önemli bir çerçeve verdiniz. Çok çok teşekkürler. Thank you very much for giving us that space, that helping us to turn back to present moment, to our bodies here and now. Thank you so much. We appreciate that. Herkesi bir alayım istiyorum. Nilüfer, Özge. Can we all have Ve elbette arkadaşlar cameras on? Halil'le ilk kez karşılaşanlar var sanırım. Halil'i de bir alalım buraya. Onu da bir görsün arkadaşlarımız. Telefonunu isteyenler Psikoloji İstanbul'u arayıp alabilirsiniz elbette demek istiyorum Halil. Uygun mudur? Tabii ki, tabii ki. Seve seve. Sadece kameramı açamıyorum. Bir sorun olduğu için görüntüm gidiyor. Çok teşekkür ederim güzel yorumlar için. Gerçekten çok çok teşekkürler. Önümüzdeki süreçler içerisinde ilişkilerle ilgili, çocuklarla ilgili değişik webinarlar yapıyor olacağız. Burada olacağız. Ama pek çoğunuzun aşağıdaki sorulardan hani böyle ne diyeceğim, ne yapacağım konusu var. Sadece tek bir cümle söyleyeceğim burada. Şimdi biliyorum bu hafta okullar yine tatil, önümüzdeki hafta ne olacağı belli değil. Çocuklarla ilk karşılaştığınızda sevgili okulda çalışan arkadaşlarım ya da evde ebeveynler için de söyleyeceğim. Gerçekten tam olarak ne duyduklarını, neyle karşılaştıklarını bilmiyoruz. O yüzden dinlemek çok değerli. Sadece dinlemek hani bedensel tepkilerini gözlemlemek anlamında konuşmuyorum. Ama soru sorarak da dinlemek önemli. Ne bildiklerini önce anlamak. Çünkü çoğu zaman hemen bir şeyler anlatayım diye düşünüyoruz ama ne bildiklerini anlatmak adına sorular sormak. Bunlar belki şu an için sizi rahatlatan bir başlangıç olur. Ve hem Jen'in hem Angela'nın da bahsettiği ve konuştuğu gibi bizim kendimizin stabilize olması her zaman için değerli. Çünkü çocuklarla ilgili en çok bildiğimiz şey bizim bütün duyumsama onları hemen alıyorlar. O açıdan biz iyi olduğumuz zaman da baş etme becerilerimizle de iyi rol modeller oluyoruz diyeceğim. Ben de çok teşekkür ediyorum hem Jen'e hem Angela'ya hem de Psikoloji İstanbul'a, Halil'e ve hepiniz iyi ki buradasınız. Özgeciğim sözü sana bırakacağım. Canım çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim Jen ve Angela'ya. Çünkü galiba 4 gündür ilk defa böyle bir rahatlama hissettim ve bilmiyorum yani böyle bir umut gibi şeyler böyle doğdu içimde. Çok yani iyi hissettiğim anlar da oldu. Böyle ağlamak üzere olduğum anlar da oldu ama gerçekten bedenime odaklanmak bana çok iyi geldi. Umarım hepinize de iyi gelmiştir. Sahaya gidecek arkadaşlarımız var. Herkes bizi arıyor, soruyor ne yapalım, işte nasıl organize olalım vesaire, neler yapacağız gibi. Hepinizin söylediği gibi tekrar olmasın hem kaynaklarla hem de yapacağımız eğitimlerle size destek vermeye çalışacağız. Bize galiba en iyi gelen şey de bu süreçte bu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha. Sahaya gitmekle ilgili, alana gitmekle ilgili gerçekten koordine olan ekiplerle, şu anda koordinasyonsuzluk had safhada ama onlarla gidiyor olun ne olur ve lütfen gitmeden önce
Psikolojik ilk yardıma ilişkin hazırlıklarınızı yapın. Sizlerle yeni dokümanlar da paylaşacağız. Hepinize çok teşekkürler. Jen, Angela, thank you. Thank you. Alışık olduğumuz bir müzik kısmı var Psikoloji İstanbul'un ama şu an hep birlikte bir koca yasın içerisindeyiz. O yüzden hep birlikte böyle bir kalp işaretiyle elimize kalbimize koyarak biz kendi aramızda, sizler de belki sizi görmüyoruz ama aynı şeyi yaparak böyle bir şekilde kalplerimizle birbirimize bay bay diyebiliriz. Bugünkü hoşçakalımız da böyle olsun. Ne dersin arkadaşlar? Filiz, Özge. Çok güzel, çok iyi. Tamam. This is the way we say our goodbyes to all of you. Heart shapes on our hearts. So thank you so much.